Merhaba, ısıtma amaçlı elektrik cihazlarının etiketlerine baktığımızda karşımıza hep iki birim çıkar. Kilowatt ve kilokalori bölü saat. Çoğu zaman bunları birbirinin yerine kullansak da aslında burada çok temel bir fizik ayrımı var. Önce kilowattla başlayalım. Fizikte kilowatt bir güç birimidir. Şöyle düşünün, bir kombi 24 kilowatt ise bu o kombinin birim zamanda üretebileceği maksimum iş çıkarma kapasitesini gösterir. Yani kilowatt işin şiddetidir. Gelelim kilokalori bölü saat birimine. Burada işin içine kalori ve zaman giriyor. Kalori aslında bir enerji birimidir. Ancak yanına bölü saat geldiğinde bu artık bir ısı akısı veya ısı transfer hızı olur. Mühendislikte biz buna ısıl güç diyoruz. Yani bir saatte mekanınıza ne kadar ısı enerjisi pompaladığınızın ölçüsüdür. Kilokalori bölü saat genellikle sistemin toplam ısıtma yükünü belirlemek için kullanılır. Eğer evinizin ısı kaybı saatte 15.000 kilokalori ise bize bunu karşılayacak bir cihaz gerekir. Kısaca kilokalorinin tanımını yapacak olursak 1 kilogram suyun sıcaklığını 1 derece arttırmak için gereken enerjidir. Peki neden ikisini de kullanıyoruz? Çünkü birisi elektriksel ve genel mekanik güçten gelirken diğeri ısıl enerjiden geliyor. Ama ikisi de aslında aynı kapıya, yani birim zamandaki enerjiye çıkar. Aradaki o meşhur köprü ise 860 rakamıdır. 1 kilowatt güç her bir saatte tam olarak 860 kilokalori enerji üretir. Yani aslında ikisi de güç sınıfına girer. Bir cihazın etiketinde 20 kilowatt yazıyorsa o cihaz saatte yaklaşık 17.200 kilokalori ısı transfer etme kabiliyetine sahiptir. Türkiye'de konutlarda kullanılan kombi kapasiteleri genellikle 18 kilowatt ile 35 kilowatt aralığındadır. Kombilerin kilokalori bölü saat cinsinden karşılıklarını bu listede görebilirsiniz. Özetle kilowatt işin motor gücü, kilokalori bölü saat ise o motorun bir saatte odaya bıraktığı ısının miktarıdır. Birimler farklı olsa da hedef aynı, konforlu bir ortam sağlamak. Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır. Bir sonraki teknik içerikte görüşmek üzere.